Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu minik yeleğin yapımını anlatacağım. Uzun zamandır yeni doğan bebeklere uygun bir model isteniyordu. Ben de sizlere kolaylıkla örebileceğiniz bu modeli hazırladım. Hem kız hem erkek bebeğe uygulayabileceğiniz bir model. Düz örgü, ters örgü, lastik örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. Modelimizin sayıları 3-6 aya uygun. Model için bir yumak ip, 4 adet düğme gerekli. Şiş numaram 3,5. Modelimize yaka kısmından başlıyoruz. Robayı ve kolları tamamladıktan sonra beden bölümünü örüp modelimizi tamamlamış oluyoruz. Modelin arkası da yine aynı şekilde sade, hoş bir model. Ölçülerine bakalım. Boy 26 santim, en 23 santim, yaka genişliği 9,5 santim, şöyle kol genişliği de 8,5 santim. Ölçülerde bu şekilde. Şöyle bir bu ilik aralığında vermek istiyorum. Sayı olarak video içerisinde veriyorum ama ölçü olarak da vermek istiyorum. 8 santim. 2 düğme aralığımızda 8 santim. Başka iplikle örmek isteyenler bu şekilde ayarlayabilir. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek vermeniz. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Videoma emoji dahi olsa yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Orta kalınlıkta anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. Şiş numaram da 3,5. 74 ilmek atarak başlayalım. ilmek attım. Bir düz bir ters örerek tekli lastik örgüyü başlatıyoruz. Şöyle ilkini ters ördüm. Yanındakini de aynı şekilde ters ördüm. Sonrasında bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde devam edelim. Bir düz bir ters örerek sırayı tamamladım. İkinci lastik sırasına geçtim. Sıra başında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından ikinci ilmeğim ters, tersi ters, düzü düz örerek devam ediyorum. Bu ikinci sıramız. 5 sıraya tamamlayalım. Devam edelim. 5 sıra lastik örgüyü ördüm. Ön yüzdeyim. Ayrımlara başlıyoruz öreceğimiz bu sırada. Ben erkek bebeği ördüğüm için sıra başında yani sol tarafta ilk iliğimi açıyor olacağım. Kız bebeğe örenler sıra sonunda sağ tarafta iliklerini açabilir. Başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmeği tekli lastik örgü yaparak düğme bandını öreceğiz. İkinci ilmeğim ters, üçüncü düz, bir doluyorum. Şöyle 2 ilmeğin yönünü çevirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. Bir sonraki ilmek hangisi ise düzse düz, tersse ters örüyoruz. Bir ilmek de ters ördüm. 6 ilmeğe bu kısım tamamlandı. Şimdi 8 ilmek düz örüyorum.
sol ön için 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek düz artırma kısmı için örüyorum ve diğer yanından yine gizli artırma yapıyorum. Her ön yüzde 2 ilmeğin sağından ve solundan artırmamızı bu şekilde yapıyoruz. Kol içinde 8 ilmek örelim. Sekiz ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek artırma kısmı için düz ördüm. Diğer yanından artırdım. Arka ayrım içinde 22 ilmek örüyoruz. Arka ayrım için 22 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımı için 8 ilmek örüyorum. Sekiz ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmek. Diğer yanından artırdım. Sağ ön içinde 8 ilmek düz örelim. Altı ilmeğim kaldı. Bunları da aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters lastik örgü yaparak modelin sonuna kadar her iki uçtaki 6'şer ilmeğimizi lastik örgü yapıyoruz. Arka yüzde de yine bu 6 ilmeği lastik örgü yapıyorum. Sonrasında diğer uçta 6 ilmek kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimiz ters örgü. Ters örgümüzü yapalım. Artırmış olduğumuz ilmekleri de şu şekilde örüyoruz. Şişimizi çapraz bir şekilde geçirdik ve ters ördük. Tekrar göstereyim. Şöyle çapraz geçirdim. Ters ördüm. Çok kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Lastik örgü, düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla bu şekilde örebilir. Şöyle yine artırma ilmeğini örüyorum. Sıranın sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bunları da lastik örgü yapıyorum. Yine bir ters bir düz şeklinde. Doladığım ilmek hangisi ise sıradaki o şekilde örüyorum. Bir önceki ters olduğuna göre bu ilmek düz olması gerekiyor. O şekilde ördüm. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Bir kez daha birlikte örelim. Artırma kısmını iyice anlaşılır olsun. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek lastik örgü yapıyorum. Düğme bandını.
Sonrasında artırma kısmına kadar bir önceki artırdığımız ilmek ile burası 9 ilmek oldu. Onları örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Artırma kısmı bu 2 ilmek. Bu kısma işaret takabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sağından ve solundan artırıyoruz. Bu şekilde artırdım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırdım. Ardından 8 ilmekti bir önceki sırada. Her iki taraftan birer ilmek eklendi. Artırdığımız ilmekler 10 oldu. Kol ayrımındaki 10 ilmeği örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Arka ayrımda 22 ilmek örmüştük. Sağından ve solundan birer ilmek eklendi. 24 oldu. 24 ilmeği örelim. Artırma kısmına geldim. Yine artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki 10 ilmeği örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ördüm artırma kısmındaki, diğer yanından artırdım. Ön ayrımdaki 9 düzümü örüyorum. Altı ilmeğim kaldı. Bunları da lastik örgü yapıyorum düğme bandı için. Arka yüze geçtim. 6 ilmek lastik örgü. Diğer uçta 6 ilmek kalana kadar da ilmeklerim ters örgü. Sıra sonuna geldim. 6 ilmeğim kaldı. Lastik örgü yapıyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçtim. Şöyle lastik örgüden sonra bir 4 sıra örmüş olduk bu kısmı. Artırma kısımları da bakın bu şekilde ortaya çıktı. Bu 2 ilmeğin sağından ve solundan her ön yüzde artırarak devam edeceğiz. Bakın bu tarafında aynı şekilde. Biraz daha ördüğünüzde iyice belirgin olacak bu 2 ilmek. Robamızı bu şekilde artırarak büyütelim. Devam edelim. Robamı ilerlettim. Her ön yüzde belirgin olan bu artırma kısmından artırmamı yaptım. Şöyle kaç defa artırmışım birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En son sırayı arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Birkaç sıra önce de ikinci iliğimi açtım. Şöyle bu kısımdan her sırayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Buradaki ters ilmekten saydım. 21 sıra olunca bir sonraki iliğimizi açıyoruz. Üçüncü iliğimizi tekrar bir 21 sıra, dördüncü ve son iliğimizi açıyor olacağız. Modelimize koldaki lastik örgüyü yaparak devam edeceğiz. Kolları tamamladıktan sonra da beden kısmına geçiyor olacağız. Başlayalım. Artırma kısmına gelelim yine düz örerek. Sol ön ayrımındaki 27 ilmeği örerek artırma kısmındaki 2 ilmeğe geldim. Bu 2 ilmeğin birini ayrıma, diğerini de kol ayrımına bırakıyoruz. Sol ön ayrıma bıraktım. Şimdi buradan bir düz bir ters tekli lastik örgü kurulumu yapacağız ilmeklerimize. Başlayalım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde sadece koldaki ilmekleri örüyoruz.
Şöyle bu son ilmeğim artırma ilmeklerinin biri olacak. Yine bunu da kol ayrımına, diğerini de arka ayrıma bırakıyorum. Her iki taraftaki birer artırma ilmeğini de ekledik. Kol ayrımında 36 tane ilmeğimiz var. Şimdi buradan dönüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek tekli lastik örgümüzü yine aynı şekilde oluşturuyoruz. Bu ikinci sıramız. Arka yüzde sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Üçüncü sırayı örüyorum. Bu şekilde bu kısma kadar gelip tekrar dönüp arka yüzü örelim. Birkaç sıra tekli lastik örgümüzü oluşturup ilmeklerini kapatalım. Lastik örgüyü 6 sıra ördüm. İlmeklerini kapatmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Sonraki ilmeğim düz. Bunu düz örüyorum ve aynı şekilde kapatıyorum. Ters ilmekleri ters örerek kapatıyoruz. Düz ilmekleri de düz. Bunu yaparken örgümüzün kasmamasına dikkat edelim. Bu şişte bıraktığımız ilmeği çok sıkı tutmayalım. Aşırı gevşek de olmasın. Normal bir şekilde buradaki mesafesini ayarlayalım. İlmekleri kapattım. Ön yüzden örgümü bu şekilde ikiye katlıyorum. Bir tığ yardımı ile bu kısmı birleştireceğiz. İpimizi hiç kesmeden devam edeceğiz örgümüze. Şöyle en uçtan, kenar kısımdan tığımı geçiriyorum. Kalan ilmeğimi tam da bu kısımdan alıyorum. Ardından bir zincir çekip sıkıladım. Sonrasında bu kenardaki iki ilmeğin hemen yanından tığımı geçirdim. Aynı şekilde karşı taraftaki ilmeğin de bu şekilde kenar kısmına tığımı geçirdim. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Devam ediyorum aynı şekilde. Karşılıklı alarak bu kısmı birleştiriyorum. Ve son olarak bu kısım. Evet, birleştirmeyi yaptım. Kalan ilmeğimi de şöyle şişime alıyorum. Bakın bu şekilde ipimizi hiç kesmeden birleştirmiş olduk kol kısmını. Şimdi arka ayrımdan devam ediyorum. Bu kısmı örelim. Buradaki artırma kısmına gelelim. Arka ayrımdaki 49 ilmeği örerek geldim. Artırma ilmeğini de birini ekledim. 50 ilmeğim oldu. Şimdi koldaki ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bu artırma ilmeğini de kola ekledim. Diğer tarafta olduğu gibi. Kolda tekli lastik örgüyü başlatıyorum. Bir düz, bir ters örerek. Diğer artırma kısmına kadar gelelim. Tekli lastik örgü yaparak geldim. 2 artırma ilmeğinin birini kola ekliyorum. Diğerini de sağ ön ayrıma ekledim. Buradan dönüyorum. Lastik örgümü yapıyorum sadece koldaki ilmekleri. Burada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. 6 sıra örelim. Sonrasında ilmeklerimizi kapatıp buradaki birleştirmeyi yapalım. Diğer kolu da aynı şekilde 6 sıra lastik ördükten sonra ilmeklerini kapatıp bu kısmı da birleştirdim. Kalan sağ önü de örüp sırayı tamamladım.
Modelimizin devamında ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyoruz. Her iki uçta 6'şar ilmeğimizde lastik örgü. 21 sırada bir de iliklerimizi açmayı unutmayalım. Beden kısmını da ilerletelim, devam edelim. Yeleğin beden kısmını da ilerlettim. Kol altı birleştirmesinden sonra 39 sıra ördüm. En son sırayı arka yüzle örüp ön yüze geçtim. Şimdi ilk başta 4. ve son iliğimizi açıp ardından tüm ilmeklerimizi tek lastik örgü yapacağız. Tıpkı kol ucundaki gibi 6 sıra ördükten sonra ilmeklerimizi kapatıyoruz. 3 ilmek örüyorum. Ardından bir doluyorum. Sonrasında ilmeklerin yönlerini sağa doğru çevirdim. Bir sonraki ilmeğim düz. İkisini birlikte düz örerek kestim. Kalan ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradan itibaren lastik örgüyü kurmaya başlıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Bir ters, bir düz şeklinde kurulumunu yapalım. Tekli lastik kurulumunu tamamladım. İlk sıramız kol ucunda olduğu gibi alt sıraya tamamlayıp sonrasında ilmekleri kapatalım. Lastik kısmı tamamladıktan sonra ilmekleri kapatıp düğmeleri ekledim. Bu minik yeleğimiz tamamlanmış oldu. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.